Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebekler için baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım harika bir yelek modeli anlatacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok hoş, çok güzel. İstiridye desenli olacak arkadaşlar. İp olarak Kartopu Baby One kullanacağım. Bir yumaktan biraz fazla gidiyor arkadaşlar. Bir yumaktan biraz fazla gidiyor. Ne kadarlık bebeklere yapacağız diye sorarsanız da 6 ay, 1 yaş, 1,5 yaşa kadar da olur diye düşünüyorum. Çünkü bu ip biraz dokusu kalın arkadaşlar. 100 gram 250 metre. Rengi de çok hoş. Hava kapalı olduğu için tam net de görünmüyor. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizinle birlikte 77 tane tek sayı 77 ilmek atarak başlayacağım. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Yaka düşürme yapacağız arkadaşlar yeleğimizde. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hazırsanız hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şişime 77 tane ilmek atacağım. Eğer ki siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın. İnşallah yardımcı olurum. Evet, tek sayı çift değil arkadaşlar. Tek sayı 77 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 77 tane ilmeğimi attım. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar ilerledim. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da örüp, hatta şu son kenar ilmeğimizi örmeden alalım arkadaşlar. İpi kendime doğru aldım. Son kenar ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşa oluştu bile. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sıranın sonuna kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 3 ilmeğim kaldı. Evet, son ilmeğimi yine ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenarı bu şekilde düzgün oluyor. Evet, çevirdim. İlk ilmeğimi çıkışta örmediğim için şimdi örüyorum. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Bu şekilde haroşa öreceğiz. Toplamda 4 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Ön yüzde bakın ikinci sıra haroşa oluşuyor. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Artık roba artırmasına bu sırada başlayacağız. Bir de yaka düşürme yapacağız. Yani yuvarlak yaka yapacağız arkadaşlar. Evet, bu sırada da, düğme iliği de koyacağız. Şöyle 1, 2, 3 ilmek ördüm. Kenar bandı da haroşa olacak arkadaşlar. Ben yine düz ördüğüm için düz örüyorum haroşaları. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, 5 oldu. 6, 7. Önler 15 ilmek olacak arkadaşlar. Bakın 3, 6, 7 oldu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada gizli bir artırma yapıyorum. Şöyle şu şekilde çapraz şekilde gizli artırma yaptım. Daha iyi anlatabilmek adına şöyle işaretleyici yerleştiriyorum. Bir tane düz ördüm. Artırma ilmeğim. Artırma ilmeğinden sonra yine işaretleyici koyuyorum. 15 ilmek ördük. Bir artırdık. Bir düz ördük. Bir artırdık. Çapraz şekilde artırmamı yaptım.
Kollar 9 ilmek olacak. 9 ilmek örelim. 1 düz örerek ilerliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmekten sonra çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. İşaretleyici alıyorum. Şişime yerleştirdim. Bir düz ördüm. İşaretleyici alıyorum. Şişime yerleştiriyorum. Artırma yapıyorum. Arka beden 25 ilmek olacak. 25 ilmek örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25 ilmekten sonra çapraz şekilde bir artırma yaptım. İşaretleyici koyuyorum. Bir düz örüyorum. İşaretleyici koyuyorum. Çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Kol evi için 9 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmekten sonra çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. İşaretleyici alıyorum artırma yuvalarına. Belli olsun diye arkadaşlar. Bir düz ilmekten sonra işaretleyici alıyorum, yerleştiriyorum. Sonra çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Artırma yaptıktan sonra 2 ilmek örüyorum. Bakın, yaka düşürme yapacağız. 2 ilmek ördüm. Burada ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Sol şişimde 3 6 9 10 11 12 ilmek kaldı. Şöyle çeviriyorum. Çevirdim. Bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Ters örerek ilerliyorum. Artırdığım ilmeklerle ters. İşaretleyicimi görünce sağ şişimi alıyorum. Ortadaki ilmeğim ters. İşaretleyicimi sağ şişimi alıyorum. Ters örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi sağ şişimi alıyorum. Artırma ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Artırdığım çapraz şekilde ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, ters örerek ilerliyoruz. Burada da 13 ilmek bırakıp döneceğiz arkadaşlar. Şöyle hepsini göstermek istiyorum, o yüzden örüyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Yine ters örerek ilerliyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Artırdığım ilmeği ters ördüm. 2 ilmek daha örüyorum. Evet, şurada 14 ilmeğim kalması lazım. 3 6
9, 12, 13. Evet. Burada 2 ilmek daha ördük. İpi kendime doğru aldım. Artırdığım ilmeği ördükten sonra 2 ilmek ördük. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Burada 3, 6, 9, 12 ilmek kalmış. Burada da 12 mi kalmış? Evet, 3, 6, 9, 12. Evet, 12'ymiş arkadaşlar, özür dilerim. Çevirdim. Çevirdim. Şöyle bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki sırada burayı düzelteceğiz arkadaşlar. Evet, ön yüzdeyiz. Düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. İşaretleyicimi gördüm. Burada çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Gizli artırma yapıyoruz. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Model ilerledikçe nerede artırma yapacağınızı anlayacaksınız arkadaşlar. Evet, düz örerek ilerliyorum. Evet. 3 oldu. Şöyle bir alttaki artırdığım ilmekle birlikte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Her ön yüzde bu bir ilmeğin hem sağında hem solunda artırma yapıyoruz. Artırma ilmeklerimiz 4 tane. Onların hem öncesinde hem sonrasında artırma yapıyoruz. Evet, düz örerek ilerliyorum. Evet, bir alttaki artırdığım ilmeği düz ördüm. İşaretleyicim sağ şişimi alıyorum. Pardon, burada öncesinde artırma yapacaktım. Önce bir artırma yapıyorum. Sonra işaretleyicimi sağ şişimi alıyorum. Bir düz ördüm. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Öncesinde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Bir düz ördüm. Diğer işaretleyicimi sağ şişimi aldım. Artırma yapıyorum. Artırma yaptıktan sonra şöyle 1, 2, 3 ilmek ördüm. Dönüşte bir tanesini örmeden almıştık. O ilmek karşımda arkadaşlar. Şimdi onu örmeden sağ şişimi alıyorum. Etrafına dolamıştık. Şöyle göstereyim. Evet, örmeden almıştık. İpi de etrafına dolamıştık. Şöyle bakın, o doladığım ip bakın burada. Onu alıyorum ilmek şeklinde. Alıyorum. Ön yüzdeyiz. Şöyle ikisini bir şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. O arkada olsun. Evet, şöyle çeviriyorum şu şekilde. Evet, şurada ipim tellendi. Şöyle ikisini bir düz olarak örüyorum. Kendi ilmeğim önde olacak. O arkada olacak arkadaşlar. Şöyle tellendiği için kusura bakmayın, tam gösteremedim. O etrafına sardığım ilmek bakın arkada. Onu sol şişime geçirdim. Benim kendi normal ilmeğimi de sağ şişimden sol şişime aktardım. İkisini bir düz olarak ördüm. Evet.
Şimdi 2 ilmek daha örüyorum. 1 2. Ondan sonra 2 ilmek daha ördük. İpimizi kendimize doğru aldık. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve çeviriyorum. Çevirdim. Şöyle bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın etrafından ipi çevirdim. Bu tarafta da 3 6 9 ilmek kaldı. Arka yüzdeyiz. O yüzden ters örerek ilerliyorum. Sadece ön yüzde artırmalarımız var. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Şöyle işaretleyicim sağ şişimi aldım. Ters örüyorum. Diğer işaretleyicim sağ şişimi aldım. Ters örüyorum. Evet, sırayla ilmeklerimizi ters örelim arkadaşlar. Bu tarafta kaç ilmek kalacak onu göstereceğim size. Evet, ters örerek ilerledim. Şöyle bakın. Şurada zaten belli, etrafını ip sararak dönmüştük. Burada o ilmeğim şimdi karşımda arkadaşlar. Onu şöyle örmeden sağ şişimi aldım. Bu sarılan ilmeği de şöyle sol şişimi aldım. İkisini bir düzeltiyorum. Bu sardığım ilmeği arkadaşlar şöyle şu şekilde öne alıyorum. Tersinde olduğu için arkadaşlar önünüzde görünmesin. Öne aldık. Bakın bu sardığımız ilmek. Şu da kendi normal ilmeğimiz. Sardığımız ilmek normal ilmeğimizin öncesinde. Ters ördüğüm için bu iki ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. Ön yüzde çirkin görüntü oluşmadı. Evet, bu ilmekten sonra 2 ilmek daha örüyorum. 1 2. 2 ilmek ördükten sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bu tarafta da 3 6 9 ilmek kaldı. Şöyle çeviriyorum. Çevirdim bakın. Bu ilk ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bakın etrafını dolamış oldum. Düz örerek ilerliyorum. Ön yüzde olduğum için. Evet, artırma ilmeğime kadar örüyorum. İşaretleyicime geldim. Öncesinde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Bir düz ördüm. Diğer işaretleyicim sağ şişimi aldım. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicim gördüm. Öncesinde bir artırma yapıyorum. Sağ şişimi aldım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Diğer işaretleyicim sağ şişimi aldım. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, artık kendisini belli ediyor artık arkadaşlar. Artırma ilmeklerimiz. Şöyle. Yine düz örerek ilerliyorum. Evet, diğer artırma ilmeğimi gördüm. Öncesinde bir çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Diğer işaretleyicimi aldım. Çapraz şekilde artırma yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. İşaretleyicimi gördüm. Öncesinde bir artırdım. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Diğer işaretleyicimi sağ şişimi aldım.
Çapraz şekilde artırma yaptım ve düz örerek ilerliyorum. O beline sardığım ilmeği görene kadar. O da zaten bakın burada ayrık duruyor. Oradan anlarsınız. Ya da anlamadıysanız şöyle bakın 3, 6, 9 ilmek var. Öncesinde bu 10. ilmek. Ön yüzdeyiz. Şöyle o ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Şöyle bakın etrafına sardığım ilmeği şöyle genişlettim. Şöyle birbirinden ayırdım arkadaşlar. Kendi gerçek ilmeğim bu. Diğeri de bu. Şöyle bunu çıkardım. Gerçek ilmeğimi sağ şişime, diğerini de şöyle sol şişime alıp ikisini bir sağ şişime aktardım. O etrafını sardığım ilmek arkada kaldı. İkisini bir düz ördüm. Evet, görüntü bu. Şimdi 3, 6, 9 ilmeğimiz var. 2 ilmek daha örüyorum. 1, 2. 2 ilmek daha ördükten sonra 3, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Şöyle bakın. 2 ilmek ördükten sonra sıradaki ilmeği ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ şişime alıyorum. Ve çeviriyorum. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arka yüzdeyiz. Ters örerek ilerliyorum. Şöyle bakın bu tarafta 6 ilmeğim kalmış oldu. Ters örerek ilerliyorum. Arka yüzde artırma yok. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Ters örüyorum. Diğer işaretleyicimi de sağ şişimi aldım. Ters örüyorum. Evet, ters örerek ilerleyelim arkadaşlar. Buradaki bu etrafına sardığımız ilmeği görene kadar. Evet, arka yüzden şöyle 3, 6, 9, 10 ilmek kalana kadar ters ördüm. Burada bakın bunu örmeden almıştık. Etrafına ipi dolamıştık. Şöyle beline doladığım ilmeği sol şişimle aldım. Şöyle genişletip sağ şişime aktardım. Sonra bakın ikisini bir sol şişime aktarıyorum. Bu beline doladığım ilmek karşımda duruyor. İpi kendime doğru alıp bu ikisini bir ters olarak ördüm. Evet, 2 ilmek daha örüyorum. 1, 2. Sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu tarafta da 6 ilmek kaldı. Ve çeviriyorum. Evet, ilk ilmeği örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Evet bakın gayet güzel görünüyor. Dönüş yaptığımız yerler belli değil. Evet, artırma ilmeğimin öncesindeyim. Çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicim sağ şişimi aldım. Bir düz ördüm. Diğer işaretleyicim sağ şişimi aldım. Artırmamı yapıyorum. Düz örerek ilerliyorum. Evet aslında artık artırma işaretleyicilerimizi de çıkartabiliriz. Artırma yeri belli bakın. Ortada düz sabit gidiyor. Bir ilmek. Hem sağında hem solunda artırma yapıyoruz. Evet bu düz ilmeğin öncesinde bir artırma yapıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Artırma yapıyorum çapraz şekilde. Görüntü bu. Sonrasında örgüme devam ediyorum. Diğer artırma ilmeğimi görene kadar.
Evet, burada da işaretleyicimi çıkardım. Çünkü yeri belli artık. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Şöyle bakın. Yeri belli. Kaç defa artırmışız? 1, 2, 3. Şimdi 4. artırma sıramızdayız. Çapraz şekilde artırdım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, artırma ilmeğimin öncesindeyim. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Diğer işaretleyicimi çıkartıyorum. Düz ördükten sonra bir tane daha artırma yapıyorum. Düz ilmeğimin hem sağında hem solunda artırma yapmış oldum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, bakın 3, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bu ilmeğim karşındaki ilmek etrafına sarıp örmediğim ilmek. Sağ şişimi aldım. Şöyle etrafına sardığım ilmeği sol şişimle genişletiyorum. Şöyle ikisini bir sağ şişime geçirdim. Ön yüzde olduğumuz için bunun önde olması lazım. Şöyle tutuyorum. Ve ikisini bir bu şekilde düz olarak örüyorum. Evet, kendi ilmeğim ön tarafta olması lazım. İkisini bir düz ördük. Burada artık dönüş yapmayacağız arkadaşlar. Son 6 ilmeğimiz kaldı. Kalan ilmeklerimi örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, bu tarafta yaka düşürmemizi tamamladık. Arka yüzden 7 ilmek kenar bandının haroşa olmasını istiyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördükten sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, ters örerek ilerleyelim. Şuradaki artırdığım ilmeği gördüm. Gördüğünüz gibi onu da ters örüyorum. Evet, buradaki şöyle beline sardığım, yani dönüşte beline sardığım ilmeği görene kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, modelimin ters yüzünden 3, 6, 7 ilmek kalana kadar ördüm. Bu karşımdaki ilmek böyle beline sardığım ilmek arkadaşlar. Onu sağ şişime aldım. O etrafına sardığım ilmeği şöyle genişletiyorum. Sağ şişime aktardım. Şöyle düzeltiyorum. Düzeltince zaten bu beline sardığım ilmek ön tarafta oluyor. Bakın. Gerçek ilmeğim de arkada. İpi kendime doğru alıyorum. Bu ikisini bir. Evet, burada ikisini bir düz olarak öreceğim arkadaşlar. Çünkü kenar bandı. Evet, ikisini bir düz ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Bakın burada da düğme iliğimi gördüm. Son kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Evet, şöyle size daha detaylı göstereyim arkadaşlar. Şöyle yaka düşürme yaptık. Bakın. Yuvarlak yaka oldu. Evet, örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Artık yaka düşürmemizi tamamladık. Roba artışlarımıza devam edeceğiz. Şöyle ilmeğimi yönü çeviriyorum ve haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra ters örenler için haroşa diyorum arkadaşlar. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. Artırma ilmeğimi görene kadar düz öreceğim. Evet, ortadaki artırma ilmeğimi gördüm. Öncesinde bir çapraz şekilde artırmamı yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Çapraz şekilde artırma yaptım.
Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet. Diğer artırma ilmeğimi gördüm. Gördüğünüz gibi karşımda. Öncesinde çapraz şekilde artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Çapraz şekilde artırma yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Bakın burada da artırma ilmeğim var. Hem öncesinde hem sonrasında artırma yapacağım. Burada bir tane daha artırma ilmeğim var. Bakın kendisini belli ediyor. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Artırmalarımızı unutmayalım. Evet, ön yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzde hep aynı şekilde, yani artırma, roba artırmalarını yapacağız arkadaşlar. Arka yüzden de nasıl öreceğiz? Baştaki 7 ilmek haroşa 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşa ördükten sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur ama ilk defa yapacak olanlar için detaylı gösteriyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Kalan son ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Evet, çevirdim. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Arka yüzde hep bu şekilde öreceğiz. Ön yüzde de artırmalarımızı unutmayacağız. Ben ikinci düğme iliğini de göstereceğim arkadaşlar. Bakın, düğme iliğinden sonra 2 sıra haroşa olacak şekilde örmüşüz. İpiniz kalınsa 13 sıra haroşa olana kadar örün. İnce ise 14 sıra haroşa olana kadar örün. Ben ikinci düğme iliğinin de açılışını göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet, düğme iliğini gösterecektim ama kısa satır uygulaması da yapmak istiyorum arkadaşlar. Kısa satır nedir? Nasıl yapılır onu anlatacağım şimdi. Biliyorsunuz haroşaya göre düz kısım daha esnek duruyor. Haroşa kısmı kasıyor. Bu yan bant kısmı kasıyor. O yüzden burada bir sıra haroşa, bir diş haroşa sırası fazla öreceğiz. Evet, nasıl öreceğiz? Ne zaman öreceğiz? Böyle düğme iliğinden sonra, bakın düğme iliğinden sonra 3 6 sıra haroşa olacak şekilde örmüşüm. 6 sıra ördükten sonra bir sonraki kısa satır uygulamalarını da her düğme iliğinden sonra 6 sıra haroşa örün. Ondan sonra bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Evet, 7 ilmek haroşamı örüyorum. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkadan şöyle çeviriyorum. Yaka düşürmede yaptığımız işlemin aynısı. İpi şöyle kendime doğru aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve tersinden haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Bir sıra haroşa fazla örmüş olduk. Evet, böylelikle haroşa kısmımız kasmayacak arkadaşlar. Evet, ilk kenar ilmeğimi örüyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3 4 5 6 7 7 ilmekten sonra bakın buradaki ilmeği örmeden almıştık. Onun etrafına ipimi sarmıştım. Onu aldım. Sağ şişime aktarıyorum. Şöyle şu şekilde benim kendi ilmeğim, düz ilmeğim önde olacak şekilde sol şişime aktardım. Böyle ikisini bir, o etrafına sardığım ilmek burada, ikisini bir düz ilmek önde olacak şekilde düz örüyorum. Evet, görüntü böyle. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, bakın gayet güzel durdu. Yine örgüme devam ediyorum.
Sırayı tamamlayalım. Bu tarafta da aynı işlemi yapacağız. Burada da bir sıra haroşa fazla öreceğiz. Evet, sırayı tamamladım. Burada arka tarafta, yani modelin tersinde kısa satır uygulaması yapacağım. Evet, 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra sıradaki ilmeği, ipimi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Şöyle çevirdim. Bu ilmeği örmeden yine sağ işimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. Haroşa örerek ön yüzden sırayı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. Arka yüzdeyim. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra bakın 8. ilmeğe sağ şişimi aldım. Bu etrafına sardığım ipimi şöyle genişletiyorum. Bunu da sağ şişimi alıyorum. Şöyle düzeltiyorum ya da ayırıyorum birbirlerinden. Bu şekilde. Gerçek ilmeğim buradaki arkadaşlar bu. Diğer ilmeğimi de sol şişime aktarıyorum, ikisini de. Ve ipimi kendime doğru alıp ikisini bir ters örüyorum. Evet, kısa satır uygulamasını yaptık arkadaşlar. Bu şekilde sonra desenime devam ediyorum. Böyle devam ediyor. Dediğim gibi her düğme iliğinden sonra sayarsınız 3 6 sıra, sonrasında bu şekilde kısa satır uygulaması yaparsınız. Evet, ikinci düğme iliğini göstereceğim inşallah birazdan. Evet, ikinci düğme iliği sırasına geldim. Bakın, ilk düğme iliğinden sonra haroşa sıralarını sayıyorum. 3 6 9 12 13 sıra haroşa örmüşüm. Şimdi şöyle 1 2 3 ilmek örüyorum. Burada yaptığımın aynısını yapıyorum. Şişime doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisine bir örüyorum. Evet. Düğme iliğimi açmış oldum. Ve yoluma devam ediyorum. Arka yüzden de haroşa örüp sırayı tamamlarsınız. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Artırmalarımız devam ediyor. Bu ajur artırmaları arkadaşlar, şöyle şuradan göstereyim, şuraya çekeyim. 18 tane olana kadar öreceğiz. Bakın, beraber sayın. Bakın, burada çapraz şekilde duruyor. Oradan anlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 defa artırma yapmışız. Toplamda 18 olsun. Sonrasını göstereceğim. Evet, roba artırmalarımı tamamladım arkadaşlar. Şöyle beraber sayalım. Toplamda 18 sıra artırma yapmış oldum. Şöyle beraber sayalım, bakın. Çapraz şekilde duruyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve sonuncu da 18. Bu şekilde anlıyorum. Toplamda şişimde 221 tane ilmek var arkadaşlar. 221 ilmek var. Önler 33, kollar 45, arka bedende 61 ilmek artı bir de birer tane artırma ilmeklerimiz vardı. 4 tane. Toplamda 221 tane ilmeğimiz var. Evet, ilk önce kolları tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle 33 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bu şekilde örün arkadaşlar. Şöyle zaten artırma ilmeğin öncesine kadar örelim. Evet, 33 tane ilmeğimi ördüm. Buradaki artırma ilmeğini de gövdeye katacağım. Onu da örüyorum arkadaşlar. Ördüm. Şimdi size daha iyi anlatabilmek adına farklı şiş alıyorum.
Yine 3,5 numara. Kol örüyoruz. 45 ilmek örelim. Evet, diğer artırma ilmeğinin öncesine kadar örelim. Evet, 45 ilmeğimi ördüm. Bakın diğer artırma ilmeğim. Onu da gövdeye katacağım için örmedim. Çeviriyorum. Haroşa öreceğim arkadaşlar. Haroşayı arka yüzden de düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Bu 45 ilmeği 4 sıra haroşa öreceğiz. Sonra kesim yapacağız. İki şiş kullanıyorsanız diğer ilmekleri farklı bir şişe de aktarabilirsiniz ya da ipe de aktarabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son ilmeğimi de örmeden alıyorum, çeviriyorum. Evet, haroşa örüyoruz. 4 sıra haroşa örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi kesim yapalım. İlk ilmeğimi çıkışta örmemiştim. Şimdi örüyorum onu. Sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, kol ilmeklerini kestim. Burada tığ yardımıyla birleştireceğim arkadaşlar. Son ilmeğimi öyle bıraktım. Şimdi düz kısmı içte kalacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Elime tığımı aldım. Şöyle. Şu şekilde birleştireceğim. Evet. Buraya batıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu tarafa. En üst kısma batabilirsem tabii. Evet, şöyle hasbinallah. Şöyle giriyorum. Evet, tığımın ucu kalın galiba, ondan dolayı oldu. Batıyorum, ilmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yapacağım. Dilerseniz sık iğne yapabilirsiniz. Evet, sıradaki bakın bir alt sıra yuvaya iki parçaya birlikte batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki bakın 2 tel alıyorum. Karşı taraftan da 2 tel alıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde yukarıya doğru çıkıyorum. Yani dikimini yapmış oluyoruz. Buraya batıyorum. Karşıya da 2 tel alacak şekilde batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, yeterli. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Bunu sağ şişime yerleştiriyorum. Burada bir tane artırma yapmış olduk. Sağ şişime yerleştirdim. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya geçeyim. Şuradan şöyle geçirip alacağım ki delik oluşmasın. Evet, bakarsınız. Evet, dikim de bu şekilde oldu. Şimdi şuradan da şöyle tel alıyorum. Buradan da bir artırma yapacağım. Şöyle sol şişime aktardım. Bunu da çevirip şöyle şu şekilde düz örüyorum. Evet. Görüntü bu. Evet, arka bedeni örüyoruz. Kolunu tamamladık. Diğer kolu için arka bedeni örüyoruz. Kaç ilmekti? 61 ilmek miydi? Ben tekrar bir bakayım. Evet, artırma ilmekleri de gövdeye katılacağı için 61 değil 63 ilmek arkadaşlar, artı 2. Yani diğer artırma ilmeğini görene kadar örelim, onu da öreceğiz. Evet, şöyle buradaki artırma ilmeğine kadar örüp döneceğim. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Şimdi bu artırma ilmeğini de arka bedene katacağım için onu da örüyorum. Evet, diğer
şişimi alıyorum. Kol ilmeklerine geldim. 45 ilmeğimi 4 sıra haroşa olacak şekilde öreceğim. Sonra kesimi yapacağım arkadaşlar. Kesimi yapalım. Yine birleştirmeyi tekrar gösterebilirim. Evet, hatta şöyle 45 ilmeğimi örüp döneyim. Evet, 45 tane ilmeğimi ördüm. Bu artırma ilmeğini örmedim arkadaşlar. Çevirdim. İlk ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Örmeden alıyorum ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 4 sıra haroşa örelim. Kesimi de yapalım, sonrasını göstereceğim. Evet, diğer kolda 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Yine düz tarafı içte kalacak şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle tığımı yine buraya batırıyorum. Şuradan ilmeğimi çekiyorum. Şöyle bir zincir kaydırma tekniği yapacağım. Sıradaki yuvaya hem de karşıya giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradaki her iki yuvaya da bu şekilde giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Evet. Böyle kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Şöyle şuraya batsam mı bilemedim. Çirkin durursa son bir taneyi sökeriz. Evet, ilmeğimi genişlettim, yeterli. Bu ilmeğimi sağ şişime geçiriyorum. Evet, şurada. Çirkin görüntü var mı bakıyorum. Yok. Şöyle çektirince güzel duruyor. Şuradan şöyle tel alıyorum arkadaşlar. Burada da bir artırma yapacağım. Onu sol şişime aktardım. Şöyle çevirip düz örüyorum. Ki delik oluşmasın. Ve örgüme devam ediyorum. Evet, burayı da bu kolda tamamladık. Şöyle göstereyim. Tamamdır. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Son 7 ilmeği haroşa örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım arkadaşlar. Şişimde toplamda 135 tane ilmeğim var. Evet, arka yüzdeyim, çevirdim. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki 7 ilmek haroşa olacak. Desene ön yüzde başlayacağız. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra ters örerek ilerliyorum. Artık artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Sadece desene göre ilmeğimiz eksikse ilmek artıracağız arkadaşlar ön yüzde. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Ya da ben hesaplayayım arkadaşlar. Desenimizde ilmek eksikliği varsa şöyle koltuk altlarında ilmek artırabiliriz yine. Evet, desen için 2 ilmek eksiğimiz var arkadaşlar. O yüzden buradaki koltuk altında bir ilmek artıracağım. Şöyle bakın, buradan tel aldım. Sol şişime aktardım. Şöyle çevirip ters örüyorum. Modelden bahsedeyim. Modelim 11 ilmek ve katları artı 2 ilmek. Baştaki 7 ilmek haroşayı saymıyorum. 11 ilmek ve katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Dediğim gibi baştaki 7 ilmeği saymıyorum. O şekilde ayarlarsak 121 ilmek olması lazım 11 desen için. O yüzden diğer koltuk altında da bir ilmek artırma yapacağım. Ters örerek ilerliyorum. Diğer koltuk altına kadar gelelim. Evet, diğer koltuk altına kadar geldim. Bakın, burada da bir boşluk var. Oradan tel alıyorum. İp kendime doğru alıp şöyle çevirip ters şekilde örüyorum. Ve yine ters örerek ilerliyorum. Evet, şöyle sıkı örerseniz boşluk kapanır arkadaşlar.
Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğiz. Son 7 ilmeğimizi haroşa örüp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Şöyle. Artık desenimize başlayacağız arkadaşlar. Desenimiz dediğim gibi 11 ilmek ve katları artı 2 ilmek. 2 ilmek derken bu başta da 1 ilmek bırakacağım. Sonunda da 1 ilmek bırakacağım. Desen olarak da bunu kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Erkekler için yapmak isterseniz diye maviyle ördüm. Maviye de çok yakıştı. Evet. Bu şekilde olacak desenim. Şöyle alt kısmı kıvrımlı ama biz direkt örgünün üzerine başlayacağımız için sorun olmayacak arkadaşlar. Şöyle bahsedeyim hatta. Ne yapacağız? 2 sıra ön yüzde aynı şekilde desen yapacağız. Sonra 4 sırada önden düz arkadan ters öreceğiz. Yani toplamda 8 sıradan oluşuyor desenimiz. Evet. Şöyle hadi bakalım. En önemlisi burası arkadaşlar, deseni denk düşürmek. İnşallah doğru hesaplamışımdır. Kenar ilmekten sonra haroşalarımı örüyorum. Evet, 7 ilmek haroşamı ördüm. Burada bir tane ters örüyorum. Burada bunu kenarda dursun, desen burada kıvrılmasın diye. 7 ilmek haroşadan sonra bir ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Şöyle ikisini bir ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Burada 2 tane eksiltme yapmış olduk. Şöyle. Doladım. Bir düz ördüm. İkinciyi doladım. Düz ördüm. Üçüncüyü doladım. Düz ördüm. Dördüncüyü doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Evet, şöyle tekrar göstereyim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Dördüncüyü doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Burada 11 ilmekten bir desen oluşturmuş olduk. Şimdi diğer desene geçiyorum. Diğer desende yine burada ters örgüden sonra yaptığımız gibi olacak. Yani ipi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Şöyle yan yana 4 tane eksiltme görüntüsü arkadaşlar. Doladım, düz ördüm. İkinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladıktan sonra ipi kendime doğru alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Evet, bir eksiltme yapmış oldum. Şimdi 4 tane eksiltme yapacağım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Üçüncü eksiltmemi yaptım. İpi kendime doğru alıp sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 4 oldu. 4 eksiltmeden sonra bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, yani ikinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladım. Dördüncüyü doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Evet, bir ilmek eksiltmiş oldum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ters olarak 2 oldu. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 4. 4 eksiltmeden sonra bir doladım. Düz ördüm. İkinciyi doladım. Düz ördüm. Üçüncüyü doladım. Düz ördüm. Dördüncüyü doladım. Düz ördüm. Pardon, dördüncüyü doladıktan sonra 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyordum. Evet, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 4 tane ters örüyoruz ama 2-2 örüyoruz arkadaşlar. 3 oldu. İkisini bir ters ördüm. 4. 4 tersten sonra, yani 4 tane çift ters ördükten sonra bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladım, ikisini bir ters ördüm. İkisini bir
ters ördüm, 2 oldu. İkisini bir ters ördüm, 3. İkisini bir ters ördüm, 4. Sonra yine bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladım, ikisini bir ters ördüm. 4 tane ters eksiltme yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar, bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar şöyle haroşa kısmına kadar gelin. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle bir doladım, en son bir düz ördüm, ikinci doladım, düz ördüm, üçüncüyü doladım, düz ördüm, dördüncüyü doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Başlarken de bu şekilde başlamıştık. Burada bir tane 7 ilmekten önce bir tane kenar ilmek, yani onu da ters örüyorum ve kalan 7 ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. İlmeklerim tam denk geldi arkadaşlar. Evet, son kenar ilmeğimi de örmeden aldım. Bu şekilde oldu. Arka yüzden hiçbir işlem yok. Haroşalarımızı haroşa öreceğiz. 7 ilmek haroşamızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, ön yüzden birinci sırayı gittik. Şimdi arka yüzden ikinci sıradayız. Arka yüzde sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Desenimin arkasına ters örüyorum. Artırdığımız ilmeklerde, eksilttiğimiz ilmeklerde ters olacak. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. O 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. İkinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde modelin 3. sırasındayım. Yine alt sırada ön yüzde ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şöyle 3-5 sıra olmuş. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 7 ilmek haroşadan sonra ne yapmıştık? Bir tane ters örüyoruz. Desene dikkat edin arkadaşlar. Yoksa ilmek sayısında eksilme ya da artırma olabilir. Böyle ben TV izlerken çok yanlış yapıyorum. O yüzden dikkatli olun. Çünkü eksiltme, artırma var. Kaç tane eksilteceğinizi, kaç tane artıracağınızı saymanız gerekiyor. 7 ilmekten sonra bir ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Evet, bir tersten sonra 2 tane ters eksiltme yaptım. Şimdi bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 4 tane ters eksiltme yapacağız. Bu birdi. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 oldu. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 4. 4 tane ters eksiltme yapmış oldum. Sonrasında bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladım, ipi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 oldu. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 4. Yine bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz örüyorum. Dördüncüyü doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Evet, yine 4 tane ters eksiltme yapıyoruz. 3 ve 4. Sonrasında yine bir dola, bir düz ör. İkinciyi dola, düz ör. Üçüncüyü dola, düz ör. Dördüncüyü dola.
2 ilmeğin ikisini bir ters ör. Bu şekilde 4 tane ters eksiltme. Artık bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Üçüncüyü doladım. Şimdi dördüncüyü doladım. Dördüncüyü doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Burada bir tane de kenarda ters ilmeğim vardı. Onu da ters ördüm. Kalan 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, desenimin 3. sırasını tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıradayım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve ters örerek ilerliyorum. Desenimin arkasını ters örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Son 7 ilmeğimi de haroşa yapıp sırayı tamamlayacağım. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 4. sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 5. sıradayım. Evet, 4 sıra ön yüzde desen yaptık. Arka yüzde zaten ters ördük. Şimdi 4 sırada ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Modelimin 5. sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ve desenimin üzerine düz örüyorum arkadaşlar. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. Pardon, çok özür dilerim. 3, 6. Burada 6 sıra düğme iliğinden sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Kısa satır uygulaması. O yüzden çok özür dilerim. Beraber yapalım. Şöyle 3, 6, 7 ilmek. Evet, dediğim gibi düğme iliğinden sonra 3, 6 sıra haroşa örmüşüm. Kısa satır yapacağız. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği, yani 8. ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim. İpim kendime doğru, sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Kalan 7 ilmeği haroşa örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde yine 7 ilmek haroşamı örüyorum. Kamera çok yüksekteymiş. Dikkat etmemişim. Evet, 7 ilmek haroşamı ördükten sonra 8. ilmeği sağ şişime aldım. O etrafına sardığım ilmeği de şöyle genişletip onu da sağ şişime alıyorum. Şöyle şu şekilde alıp kendi ilmeğim ön tarafta olacak şekilde, bu şekilde ikisini bir düz olarak ördüm. Evet, bu tarafta kısa satır uygulamasını tamamladık. Ve dediğim gibi düz örerek ilerliyorum. Modelimizin 5. sırası. Hiçbir işlem yok. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzde diğer tarafta kısa satır uygulaması yapacağız. Evet, ön yüzden 5. sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde yine kısa satır uygulaması yapacağız. Diğer tarafı yaptık. Burayı da yapacağız. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Yani 8. ilmeği örmeden aldım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, burada da bir sıra haroşa fazla örmüş olacağız. Çevirdim, yine arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu etrafına sardığımız ipi genişletiyorum. Bunu da sağ şişimi alıyorum. Şöyle bu ikisini bir sol şişime aktardım. İpi kendime doğru aldım. Bakın, o etrafına sardığım ip önde. İkisini bir ters olarak örüyorum. Evet,
Modelimin 6. sırası. Ters örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Arka yüzde baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerim ters. Sıramızı tamamlayalım. Evet, 6. sırayı arka yüzden tamamladım. Ön yüzde 7. sıradayım. Yine bu sırada da hiçbir işlem yok. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Sonra düz örerek ilerliyorum. Desenimin üzeri yine düz. Sırayı tamamlayalım. Hiçbir işlem yok. Evet, ön yüzden modelimin 7. sırasını tamamladım. Arka yüzde son sırası, yani 8. sırasındayım. Yine hiçbir işlem yok. Kenar haroşalarımı yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Son 7 ilmeğimizi haroşa örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden 8. sıramı tamamladım. Son sıramı. Bir desenimiz oluşmuş oldu. Bir deseni tamamladık. Şimdi ikinci desene başlayacağız. Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Evet. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ne yapmıştık? Bir tane ters ördük. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Evet, 2 tane ters eksiltmeden sonra bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladıktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 2 oldu. 4 tane ters eksiltme yapacağız. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. 4. Yine bir doladım. Bir düz ördüm. İkinciyi doladım. Düz ördüm. Üçüncüyü doladım. Düz ördüm. Dördüncüyü doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters. Yine 4 tane ters eksiltme yapacağım. Bu 1, 2, 3 ve 4. Yine bir doladım, düz ördüm, ikinciyi doladım, düz ördüm, üçüncüyü doladım, düz ördüm, dördüncüyü doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Yine 4 ters eksiltme. Evet, birinci sırayla üçüncü sıra aynı arkadaşlar. Yani desenlerimiz ön yüzde aynı şekilde örülecek. Arka yüzden de hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerleyeceksiniz. Karıştırırsanız videoyu başa alın arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Saymak istemezseniz de şöyle bir desen bittikten sonra ikinci desene ne zaman başlayacaksınız? Şöyle tersinden sayalım. Şöyle tığ alayım. Tersinden mesela şurada bir haroşa boşluğu var. Yani delik var. Onun üzerindeki ters sıraları sayın. 1, 2, 3, 4, 5 sıra olduysa diğer desene başlarsınız. Burada yaptığımız gibi. Ön yüzde yaptığımız gibi. Tekrar söylüyorum. Mesela şu boşluk. Bundan sonraki ters sıraları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Mesela şuradaki boşluk. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra ters görüntüsü olduysa ajurdan sonra demek ki diğer desene başlama zamanınız gelmiştir. Evet. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Videoyu geriye de alabilirsiniz. Düğme iliklerini unutmayın. 13 sırada bir düğme iliği açacaksınız. Kısa satır uygulaması da düğme iliğinden 6 sıra haroşa öreceğiz. Ondan sonra beraber yaptık zaten. Kısa satır uygulamasını tekrar gösterdim. Aynı şekilde hem sağ tarafta hem sol tarafta yaparsınız.
Yeterli boyuta gelince arkadaşlar size sonrasını göstereceğim. Bu şekilde ilerleyelim. Eğer ki anlamadım derseniz arkadaşlar kısa bir anlatım yapacağım bu modelin. Onu da yorum kısmına yazın, size linkini atarım. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi yeterli boyuta geldi desenlerim. 8 sıra desen çalıştım. Beraber sayın bakın 3, 6, 7, 8 sıra desen yaptım. Son desenimden sonra 2 sıra ördüm. 4 sıra değil, 2 sıra önden 1 sıra düz ördüm. Arka yüzden de 1 sıra ters ördüm. Yeterli. Artık lastik kısmına geçeceğim arkadaşlar. Şöyle boyut olarak sorarsanız da göstereyim. Santim olarak vereyim. Şöyle koltuk altından itibaren. Evet, pardon. Şöyle 19 santim olmuş arkadaşlar. 19 santim olmuş. 5 sırada haroşa gideceğiz. Evet, şöyle düğme elinden sonra 3, 6, 9, 12, 13 sırada bir açıyordum düğme elini. 5. düğme elini birazdan açacağım haroşa giderken. Evet, şöyle ilk kenar ilmeğimi örmüşüm zaten. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, haroşa öreceğiz. Bu şekilde haroşayı ben düz ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Her iki yönden de düz öreceğim. Düğme iliğini de unutmayacağım arkadaşlar. 5. düğme iliğini bir sonraki sırada açacağım. Belki bir defa da kısa satır uygulaması yaparım. Düğmeden sonra haroşalar kısa durmasın diye. Evet. 5 sıra öreceğim arkadaşlar. 5 sıra haroşa örelim. Sonra kesimini yapalım. Zaten kesimi biliyorsunuz. Kol uçlarında beraber yapmıştık. Kesimi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Düğmelerimi de dikip döneceğim. 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Sonra kesimi yaptım arkadaşlar. Düğme iliğinden sonra 4 sıra haroşa görüntüsü oldu. 5 tane de düğmem vardı. Diktim. Boyut olarak ideal oldu arkadaşlar. Yaka oyuntusu yapmamızın sebebi gördüğünüz gibi çocukların, bebeklerin boğazını sıkıyor arkadaşlar. Yukarıda kaldığı için boğaz kısmını sıkıyor. O yüzden benim tercihim, tavsiyem yaka düşürme yaparsanız gayet güzel olur. Yeğenim Uras Mete var arkadaşlar. Onu manken olarak kullanıyorum. Çok tatlı, çok şirin oluyor. Boyutunu da vermek istiyorum. Şöyle idealini göstermek istiyorum o yüzden. En olarak arkadaşlar bakın 25 santim olmuş. 6 ay, 1 yaş, 1,5 yaşa kadar rahatlıkla olur. Şöyle ense kısmından aşağıya kadar da 31 santim. 31 santim olmuş. Kol altından aşağıya kadar şöyle 20 santim. Yakadan koltuk altına kadar da şöyle 14 santim. Kolda aynıdır. 14 santim arkadaşlar. 13,5-14 denilebilir. Böyle kol evinde göstermek istiyorum. Genişliği gayet ideal oldu. Şöyle bakın 9 santim oldu. Böyle çok hoş, çok güzel, muhteşem oldu. Deseni de harika oldu. Şöyle arkası da bu şekilde. Ütü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ütü yapmadım ama ılık ütü yaparsanız daha böyle hazır gibi düzgün durur. Tersinden ılık ütü yapabilirsiniz. Evet, böyle. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.